Kendi motorunu tasarlayan, kendi şanzımanını üreten, kamyondan traktöre, otobüsten otomobile kadar neredeyse her taşıtı yapabilen bir firma hayal edin. Sadece İngiltere'nin değil, tüm Avrupa'nın saydığı ilk 5 arasında gösterilen bir marka. Leyland. Ama bir gün Leyland kendisinden çok daha büyük görünen bir ortaklıkla el sıkıştı. O ortağın adı BMC'ydi, British Motor Corporation. Kağıt üzerinde bu birleşme muhteşem görünüyordu. İki güçlü İngiliz devi bir araya gelecek ve Avrupa'nın zirvesine çıkacaktı. Oysa işler hiç de öyle gitmedi. Leyland BMC ile birlikte çok daha büyük bir firma olacakken kendi sonunu getirdi. Bugün bu bitişin arkasındaki gerçekleri göreceğiz. Hadi başlayalım. İngiltere'nin kuzeyinde bugün bile küçük ve sakin bir kasaba olan Leyland'da 1896 yılında bir grup girişimci bir araya geldi. Amaçları dönemin en yeni teknolojisini ticarete uygulamaktı. Buhar gücüyle çalışan motorlu araçlar. Kurdukları şirketin adı Lancashire Steam Motor Company'ydi. İlk araçlar kaba ve ağırdı, yollar ise berbat. İngiltere'nin kuzeyinde çamurlu patikalar, taş döşeli dar sokaklar ve at arabalarıyla paylaşılan yollar. Bu yeni makineler için pek de dostane bir ortam değildi. Ama firma her geçen yıl bir adım daha ilerledi. İçten yanmalı motorun hızla geliştiği ve buhar gücünün yerini aldığı yıllarda Lancashire Steam Motor Company de bu dönüşümün zamanını yakaladı. 1907 yılına gelindiğinde şirket adını resmen değiştirdi. Artık Leyland Motors'tu. Bu isim değişikliği sembolikti. Firma artık geçmişe değil, geleceğe bakıyordu. Leyland'a derinlemesine gireceğiz ama öncesinde küçük bir sponsor açıklaması yapmak istiyorum. Yollar uzun, yük ağır, zaman değerli. Ama artık hiçbir sefer boş geçmek zorunda değil. Kamyon ile boş dönmeye son. Konumuna en yakın yükü bul, yola kazançla devam et. Ama kamyonlar sadece yük bulmakla kalmaz. Üyelere özel fırsatlarla da kazancını büyütür. Opet ve Otobilli Sampet istasyonlarında %7'ye varan yakıt tasarrufu ile yolun daha da ekonomik olur. Kasko ve trafik sigortasını da kamyonla yaptırana 10.000 TL'ye varan hediye çeki kazanır. Bitmedi. Her ay uygulamada aktif olan bir kişiye ithal araç brandası da hediye. Bu ay senin olabilir. Bence bu fırsatlar harika. Kamyonu indir, yükünü bul, boş dönme, üyelere özel avantajları da kaçırma. Leyland ilk kurulduğu yıllarda özellikle ağır taşıt segmentine yoğunlaştı. Hafif araçlar için zaten pek çok küçük İngiliz üretici vardı. Ama büyük kamyon, ağır yük taşıyıcısı ve toplu taşıma araçları segmentinde ciddi bir boşluk mevcuttu. Leyland bu boşluğu gördü ve oraya odaklandı. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başladığında Leyland Motors için büyük bir dönüşüm kapısı aralandı. İngiliz ordusu cephede malzeme taşıyacak sağlam ve güvenilir kamyonlara ihtiyaç duyuyordu. Leyland bu ihtiyacı karşıladı. Savaş boyunca binlerce askeri kamyon üretti. Bu süreçte hem fabrikasını büyüttü hem de üretim kapasitesini hatırı sayılır ölçüde arttırdı. Ama belki de daha da önemlisi savaş Leyland'a bir şey daha verdi: İtibar. İngiliz ordusunun güvendiği marka olarak çıkmak sivil pazarda da büyük bir avantaj sağladı. Savaşın ardından Avrupa yeniden inşa sürecine girdi. Yollar tamir edildi, ticaret canlandı, şehirler arası ulaşım hız kazandı. Tüm bu gelişmeler ticari araç talebini körükledi ve Leyland bu talebe hem kalitesiyle hem de kapasitesiyle cevap verdi. 1920'li ve 1930'lu yıllarda Leyland otobüsleri İngiliz şehirlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Londra'da ikonik kırmızı çift katlı otobüslerin önemli bir bölümü Leyland'ın üretim hatlarından çıkıyordu. Bir Londra sokağında yürürken her köşeden bir Leyland geçiyordu. Bu dönemde firma sadece araç satmakla kalmadı. Motor geliştirme konusunda da ciddi yatırımlar yapıyordu. Leyland mühendisleri kendi dizel motorlarını tasarladı. Aktarma organları da şirkete özeldi. Bu bütünleşik yapı Leyland'a hem maliyet avantajı hem de teknolojik bağımsızlık sağlıyordu. İkinci Dünya Savaşı yeniden kapıyı çaldığında Leyland hazırdı. Bu kez askeri üretim tam kapasiteyle başladı. Savaş kamyonlarının yanı sıra tanklar için bileşen üretimi de yapıldı. Leyland İngiliz savaş sanayisinin önemli bir parçasıydı. Savaştan sonra Avrupa'nın yeniden inşası Leyland'a büyük bir talep dalgası getirdi. Sadece İngiltere'de değil, kıta Avrupa'sında, Orta Doğu'da,
Asya'da Leyland araçlarına talip oldu. Ticaret gelirleri hızla büyüdü. 1950'lerin ortasına gelindiğinde Leyland Motors, İngiltere'nin en büyük ve en prestijli ticari araç üreticisiydi. Kamyon, otobüs, minibüs, van ve traktör üretiyordu. Kendi motorları vardı, kendi şanzımanları vardı, kendi tasarım departmanları vardı ve dünya onları tanıyordu. 1950'lerin ikinci yarısında ve 1960'lı yıllarda Leyland gerçek anlamda altın çağını yaşadı. Bu dönemin en önemli adımlarından biri 1962 yılında gerçekleşti. Leyland Standard Trump şirketini satın aldı. Aslında bu hamle dikkat çekiciydi çünkü Leyland bir ticari araç firmasıydı ve Trump otomobil üretiyordu. Bu satın alma Leyland'ın ticari araç dünyasının ötesine geçme isteğinin ilk işaretiydi. Ama asıl büyük hamle 1967'de geldi. Leyland Rover şirketini bünyesine kattı. Rover hem prestijli otomobilleriyle hem de Land Rover serisiyle tanınan İngiliz otomotiv kültürünün sembollerinden biriydi. Bu satın alma Leyland'ı artık sadece kamyon ve otobüs firması olmaktan çıkardı. Leyland artık gerçek anlamda çok segmentli bir otomotiv grubuydu. Bu dönemde Leyland'ın ihracat ağı da son derece güçlüydü. Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, pek çok Afrika ülkesi ve Orta Doğu pazarında Leyland araçları geniş müşteri kitlesine sahipti. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarında Leyland kamyonları ve otobüsleri sıklıkla tercih ediliyordu. Mühendislik açısından da bu dönem son derece verimliydi. Leyland'ın dizel motor teknolojisi dönemin en gelişmişleri arasında sayılıyordu. Özellikle ağır kamyon motorlarındaki verimlilik ve dayanıklılık markanın en güçlü rekabet silahıydı. Leyland fabrikaları da genişliyordu. Lancashire'deki ana fabrikalarının yanı sıra İngiltere'nin farklı bölgelerinde üretim tesisleri kuruldu. İstihdam büyüdü, yan sanayi gelişti ve Leyland bölgenin ekonomik motoru haline geldi. 1967 yılı sonunda Leyland grubu, Leyland Trucks, Leyland Bus, Trump ve Rover markalarını bünyesinde barındıran yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık üretim rakamlarıyla Avrupa'nın sayılı gruplarından biri haline gelmişti. İşte tam bu noktada büyük bir birleşme teklifi masaya geldi. BMC'yi anlamak için 1952 yılına gitmek gerekiyor. O yıl İngiliz otomotiv sektörünün iki köklü ismi bir araya geldi. Austin ve Morris. Her ikisi de İngiliz otomobil tarihinin kurucu markalarıydı. Austin, Herbert Austin'in 1905'te kurduğu ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi haline gelen bir firmadan geliyordu. Morris ise William Morris'in 1913'te başlattığı ve özellikle orta sınıfa yönelik uygun fiyatlı araçlarıyla ün kazanmış bir markadan. Bu iki devin birleşmesiyle oluşan British Motor Corporation, teoride İngiliz otomotiv pazarının açık ara lideri oldu. İlk yıllarda pazar payı %30'un üzerindeydi. Bu rakam o dönemde Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki tek bir şirketin sahip olduğu en yüksek pazar paylarından biriydi. BMC bünyesinde zamanla başka markalar da yer aldı. MG İngiliz spor otomobillerinin sembolüydü. Riley orta üst sınıfa hitap eden şık bir markaydı. Wolseley İngiliz polis araçlarının neredeyse simgesi haline gelmişti. Sonradan Austin Haley de gruba katıldı ve 1959'da dünyayı değiştiren bir araç çıktı. Mini Cooper. Alec Isigonis'in tasarladığı Mini, otomobil mühendisliğinin bir devrimiydi. Enine yerleştirilen motor, önden çekiş düzeni ve son derece kompakt boyutlarıyla Mini, küçük araç dünyasını yeniden tanımladı. Satışları patladı. Dünyada bir kültür sembolü haline geldi. Beatles bu araçla fotoğraf çektirdi. Film yıldızları bu arabayı kullandı. Kağıt üzerinde BMC başarılı ve güçlü görünüyordu. Ama içeride durum bambaşkaydı. Austin ile Morris birleşmişti ama gerçek anlamda entegre olmamıştı. İki şirketin fabrikaları ayrıydı, mühendis ekipleri ayrıydı, sendika yapıları ayrıydı. Hatta iki şirketin kültürleri bile birbirinden farklıydı. Austin daha disiplinli ve merkezi bir yönetim anlayışına sahipken Morris daha dağınık ve bölgesel bir yapıya dayanıyordu. Bu ikililik birleşmeden yıllar sonra bile kapanmadı. En çarpıcı örnek model politikasındaydı. BMC aynı mekanik platformu kullanarak birden fazla marka altında araç üretiyordu. Bir Austin A60 ile bir Morris Oxford neredeyse aynı araçtı. Ama her ikisi de ayrı fabrikalarda üretiliyor, ayrı bayi ağlarıyla satılıyor ve ayrı pazarlama bütçeleriyle tanıtılıyordu. Bu durum hem maliyetleri arttırıyor hem de markaların kendi aralarında müşteri
müşteri kaptığı garip bir iş rekabet ortamı yaratıyordu. Mini'nin trajikomik hikayesi bu durumun en iyi örneğidir. Mini 1959'da piyasaya çıktığında fiyatı 496 İngiliz sterliniydi. O dönemde rakip araçların fiyatlarının oldukça altındaydı bu rakam. Müşteriler sevinçle kapışmıştı ama maliyet analizleri yapıldığında ortaya çıkan tablo ibret vericiydi. BMC her sattığı Mini için para kazanmıyor, aksine para kaybediyordu. Fiyat maliyetin altında belirlenmiş ve bu hata yıllarca düzeltilememiştir. Bir ürün bu kadar satılır ve firma yine de zarar yazarsa bu yönetimsel bir facia demektir. Sendika sorunları ise ayrı bir baş ağrısıydı. BMC'nin Longbridge başta olmak üzere Midlands bölgesindeki büyük fabrikaları 1960'lı yıllar boyunca defalarca grev yaşadı. Her yıl yüz binlerce araçlık üretim iş bırakma eylemleri nedeniyle gerçekleşemedi. İşçi-işveren ilişkisi koptu. Fabrika yöneticileri sendika temsilcileriyle masaya oturmak yerine çatışmayı tercih eden bir tutum benimsedi. Bu kısır döngü yıllar boyunca kırılamadı. 1966 yılına gelindiğinde BMC'nin finansal tablosu giderek kötüleşiyordu. Pazar payı düşmeye başlamıştı. Ford İngiltere sistematik bir şekilde BMC'den müşteri çalıyordu. Üstelik Ford'un Cortina modeli hem fiyat hem de kalite açısından BMC araçlarını gölgede bırakıyordu. BMC'nin bir devrimci karara ihtiyacı vardı ama bunun yerine bir birleşme masasına oturdu. 1960'lı yılların İngiltere'sinde hükümet özel sektöre bugünkünden çok daha doğrudan müdahil oluyordu. Harold Wilson liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti sanayiyi merkezi planlama anlayışıyla yönetmeye çalışıyordu. Bu anlayışın temel ergumanı şuydu: İngiliz fabrikaları küçük ve dağınıktı. Amerikalı ve Avrupalı rakiplerle boy ölçüşebilmek için daha büyük yapılara ihtiyaçları vardı. Çözüm birleşmelerdi. 1966 yılında kurulan Endüstriyel Yeniden Yapılanma Kurumu tam bu amaçla hayata geçirildi. Bu kurumun görevi stratejik sektörlerde Büyük Britanyalı firmaları bir araya getirmek, onlara finansman sağlamak ve bu birleşmeleri koordine etmekti. Otomotiv sektörü öncelikli hedefler arasındaydı. BMC, Ford İngiltere'nin baskısı altında eziliyordu. Leyland ise güçlüydü ama küçük bir segmentte faaliyet gösteriyordu. Hükümetin mantığına göre bu iki firma birleşirse ortaya hem ticari hem de bireysel araç segmentinde güçlü bir İngiliz şampiyonu çıkardı. Ama bu hesap iki şirketin gerçek durumunu görmezden geliyordu. Leyland Motors'un yöneticileri başlangıçta birleşmeye mesafeliydi. Leyland kendi içinde sağlıklı bir yapıydı. BMC'nin sorunları ise herkes tarafından biliniyordu. Leyland yönetimi neden sağlıklı bir yapının sorunlu birine bağlanması gerektiğini soruyordu. Ama hükümet baskısı ve dönemin siyasi atmosferi bu soruları bastırdı. 1968 yılının Ocak ayında birleşme resmen açıklandı. British Leyland Motor Corporation kuruldu. Yeni şirketin başına Leyland Motors'un güçlü ismi Donald Stokes getirildi. Bu seçim Leyland'ın birleşmede daha baskın taraf olduğunun bir göstergesiydi. Ama Stokes'un önüne konan tablo gerçekten çok ağırdı. Yönetmesi gereken şirket onlarca fabrika dağı, yüzlerce modelle, binlerce farklı sendika temsilcisiyle birbirleriyle çelişen kurumsal kültüre sahip devasa bir kalabalıktı. British Leyland Motor Corporation, kuruluşu itibarıyla dünya tarihinin en büyük otomotiv gruplarından biriydi. Çatısı altında 30'dan fazla üretim tesisi, 50 civarında model ve 150 bin çalışan bulunuyordu. Ama bu büyüklük bir güç değil, bir yük haline geldi. İlk sorun fabrikaların dağınıklığıydı. BLMC'nin üretim tesisleri İngiltere'nin her yerine yayılmıştı. Birmingham, Coventry, Oxford, Lancashire, Liverpool, her fabrika kendi alışkanlıklarıyla, kendi sendika yapısıyla ve kendi yönetim anlayışıyla çalışıyordu. Bunları ortak bir üretim stratejisiyle bir araya getirmek neredeyse imkansızdı. İkinci sorun marka karmaşasıydı. BLMC bünyesinde şu markalar bulunuyordu: Austin Morris, MG, Rover, Trump, Jaguar Land Rover, Leyland Trucks, Leyland Bus, Mini ve daha fazlası. Bu markaların önemli bir kısmı benzer müşteri segmentlerine hitap ediyordu. Bir Austin Maxi ile bir Morris Marina pratik olarak aynı tüketiciye yönelikti. Bu iç rekabet hem kaynakları bölüyor hem de tek tek markaların güçlenmemesine yol açıyordu. Üçüncü ve belki de en yıkıcı sorun sendika yapısıydı. BLMC'nin fabrikalarında onlarca farklı sendika örgütü faaliyet gösteriyordu. Her sendikanın kendi talepleri, kendi müzakere takvimi ve kendi eylem geçmişi vardı. Bir fabrikada anlaşma sağlanırken
başka bir fabrikada grev başlayabiliyordu. Üretim planlaması bu koşullarda son derece zorlaştı. Bu dönemin en tanınan sendikacı ismi Derek Robinson'dı. Birmingham'daki Longbridge fabrikasında güçlü konumunu örgütleme kabiliyetiyle pekiştiren Robinson, medyada Red Robbo lakabıyla anıldı. 1978 yılına kadar olan dönemde Longbridge fabrikasında 167 ayrı iş bırakma eylemi yaşandığı hesaplanmıştır. Bu rakam yılda ortalama 20 greve karşılık geliyordu. Bir fabrikada yılda 20 grev. Üretim planlaması yapmanın mümkün olmadığını anlamak için bu rakamı düşünmek yeterlidir. Dördüncü sorun ise mühendislik kapasitesinin erimesiydi. BLMC bünyesindeki markaların her biri için ayrı model geliştirme talepleri alıyordu. Rover mühendisleri kendi platformlarını geliştirmek istiyordu. Trump mühendisleri başka bir yön çiziyordu. Austin ve Morris ise kendi yollarında ilerlemeye devam ediyordu. Bu rekabet yeni modellerin geliştirilmesini yavaşlattı. Kaynaklar verimli bir şekilde tek bir platforma odaklanmak yerine birden fazla projeye bölündü. Sonuç olarak hem geç hem de yetersiz araçlar ortaya çıktı. Bu dönemde üretilen bazı araçlar kalite sorunlarıyla İngiliz otomotiv tarihine geçti. Özellikle Rover SD1. 1976'da yılın otomobili seçilmesine rağmen üretim kalitesindeki tutarsızlıklar nedeniyle müşterileri hayal kırıklığına uğrattı. Arabalar fabrikadan çıkar çıkmaz bayi depolarında onarılmak zorunda kalıyordu. Bir araç fabrikadan çıkar çıkmaz onarılmak zorunda kalıyorsa bu artık bir üretim sorunu değil, bir sistem sorunuydu. 1973 yılında Orta Doğu'da patlak veren petrol krizi tüm dünya otomotiv sektörünü sarstı. Ama bu krizin İngiltere'deki en ağır faturasını BLMC ödedi. Petrol fiyatlarının 4 katına çıkmasıyla birlikte tüketiciler daha küçük ve yakıt verimli araçlara yöneldi. Bu dönüşüm Japonya'nın otomotiv sektörü için büyük bir fırsat kapısı açtı. Toyota, Datsun ve Honda yakıt verimliliği yüksek, güvenilir ve makul fiyatlı araçlarla Avrupa pazarlarına girdi. BLMC ise bu değişime hazır değildi. Var olan modelleri ya büyüktü ya da yakıt verimsizdi. Yeni ve rekabetçi modeller geliştirmek ise sendika sorunları, yönetim kargaşası ve finansal eksiklikler nedeniyle son derece güçleşmişti. 1974 yılında şirketin finansal tablosu alarm vermeye başladı. Satışlar düştü, maliyetler arttı ve nakit sıkıntısı baş gösterdi. 1975 yılının başında BLMC İngiliz hükümetine başvurdu. Şirket batmak üzereydi ve acil finansman gerekiyordu. Harold Wilson hükümeti BLMC'nin iflasına izin veremezdi. Şirket 150 bin doğrudan çalışanı ve onlarca bağlantılı yüz binlerce yan sanayi çalışanıyla İngiliz ekonomisinin can damarlarından biriydi. Batması sosyal ve ekonomik açıdan kabul edilemez sonuçlar doğururdu. Hükümet devreye girdi. Sanayi Bakanı Tony Benn'in önderliğinde hazırlanan Ryder raporu şirketin devlet kontrolüne alınmasını önerdi. Parlamento bu öneriyi kabul etti ve BLMC 1975 yılı ortasında fiilen devletleştirildi. Şirketin adı da değişti. Artık British Leyland'tı. Devlet ilk etapta şirkete yaklaşık 1,4 milyar pound enjekte etti. O dönem için astronomik bir rakam. Ama bu para köklü sorunları çözemiyordu. Sadece iflası erteliyordu. Yönetim değişti. Ryder raporunun önerileri doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gidildi ama her yeni yönetim ekibi aynı yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldı. Grevler de bitmedi. 1977 ve 1978 yıllarında Longbridge fabrikasındaki eylemler yeniden üretimi felç etti. 1979 yılına gelindiğinde British Leyland, devlet sübvansiyonlarına bağımlı, pazar payı eriyen ve uluslararası rekabet gücünü büyük ölçüde yitirmiş bir şirketti. 1979 yılında Margaret Thatcher iktidara geldiğinde İngiliz sanayi için yeni bir dönem başladı. Ama bu dönem British Leyland için son derece zorlu geçecekti. Thatcher hükümeti devlet müdahalesine karşıydı. Devletin ekonomide belirleyici olması gerektiğine inanan İşçi Partisi anlayışının tam tersine Thatcher serbest piyasayı, özelleştirmeyi ve rekabeti savunuyordu. Devlet sübvansiyon pompalayarak batmakta olan şirketleri ayakta tutmamalıydı. British Leyland ise tam bu anlayışın hedef tahtasındaki şirketti. Sürekli greve giden ve pazar payı kaybeden bir dev. Bu yıllardaki İngiliz hükümetinin ilk adımı şirkete olan mali desteği kademel olarak azaltmak oldu. Aynı zamanda profesyonel yöneticiler devreye sokuldu. 1977'de göreve gelen Michael Edwards gerçek anlamda radikal kararlar aldı. Sendika baskısına karşı sert bir tutum benimsedi. 1979 yılında Derek Robinson'u işten çıkardı ve bunu referanduma götürdü. İşçilerin büyük çoğunluğu bu kararı destekledi.
Bu sendika gücünün kırılmasında önemli bir sembolik anda. Yeni yönetim aynı zamanda acımasız bir model temizliği yaptı. Karsız modeller üretimden kaldırıldı. Bazı fabrikalar kapatıldı. İşçi sayısı hızla düşürüldü. 1977'de 150 bin olan çalışan sayısı 1982'ye gelindiğinde 75 bine kadar inmişti. Bu kararlar kısa vadede acı verici ama gerekli görünüyordu ve bu dönemde bir mucize gibi görünen bir şey oldu. Austin Metro. 1980 yılında piyasaya çıkan metro, modern tasarımı ve yakıt verimliliğiyle büyük ilgi gördü. İlk yıllarda satışlar patladı ve British Leyland'ın hala yaşayabileceğine dair ümit ışıkları yandı. Ama bu ışık uzun sürmedi. Metronun başarısı altındaki yapısal sorunları gizledi. Şirket hala devlet desteğine muhtaçtı. Yeni model geliştirme kapasitesi yetersizdi ve uluslararası rekabet her geçen gün sertleşiyordu. 1980'li yıllar British Leyland bünyesindeki markaların birer birer kopuşunun 10 yılıydı. Jaguar, British Leyland içindeki sürekli kendi kimliğini korumak için mücadele etti. Prestijli ve lüks bir marka olarak Jaguar, kitlesel üretim mantığıyla yönetilen BLMC'nin yapısına hiçbir zaman tam anlamıyla uyamadı. 1984 yılında Jaguar, British Leyland bünyesinden ayrılarak bağımsız bir halka açık şirket haline getirildi. Başlangıçta bu ayrılık Jaguar için yeni bir nefes oldu ama 1989 yılında Ford, Jaguar'ı 1,6 milyar dolara satın aldı. Köklü İngiliz markası artık Amerikan sermayesinin elindeydi. Trump, İngiliz spor otomobilinin simgelerinden biriydi. TR serisi ve Spitfire dünya genelinde bir hayran kitlesine sahipti ama BLMC bünyesinde Trump mühendisleri sürekli kaynak kıtlığıyla boğuştu. 1984 yılında Trump üretimi tamamen durdu. Son Trump otomobili banttan inerken fabrika çalışanları için gerçek anlamda bir yaz günüydü. 80 yılı aşkın bir tarihe sahip marka BLMC'nin içinde eriyip gitmişti. Austin ve Morris, bu iki köklü marka BLMC'nin çöküşüyle birlikte bağımsız kimliklerini yitirdi. Austin adı 1980'lerin sonuna kadar bazı modellerde kullanılmaya devam etti. Ama sonunda Austin de tarihe karıştı. Morris ise ondan daha önce sahneden çekildi. İngiliz otomobilin en eski ve en köklü iki ismi devasa bir birleşmenin kurbanı olmuştu. MG, İngiliz spor arabasının belki de en ikonik markasıydı. Üçgen amblem, kırmızı kabriyole ve İngiliz kırsalındaki açık havada sürüş keyfi. Bu imge dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın zihninde yer etmişti. British Leyland döneminde MG modelleri hala üretildi ama yatırım almamaları nedeniyle yaşlandı ve rekabet gücünü yitirdi. 1980 yılında Abingdon fabrikası kapatıldı ve MG üretimi durdu. Bu karar İngiliz otomobil kamuoyunda büyük bir fırtınaya yol açtı. Binlerce kişi fabrika önünde toplandı. Protestolar düzenledi ama karar değişmedi. MG ilerleyen yıllarda Rover bünyesinde bazı modellerde kullanıldı. Sonunda ise marka Çinli SAIC şirketi tarafından satın alındı. Bugün MG markalı araçlar üretilmektedir ama bunlar ne İngiliz ne de eski MG'nin devamıdır. Rover, British Leyland'ın en prestijli markalarından biriydi ve başlı başına uzun bir hikayeye konu olabilir. 1980'lerin ortasında Rover, Honda ile ortak bir üretim anlaşması imzaladı. Bu ortaklık sayesinde Rover araçları, Japon mühendislik disiplini ve kalite anlayışıyla yeniden şekillendi. Rover 200 ve Rover 800 serileri bu dönemin ürünleriydi ve oldukça başarılı oldu. 1988'de British Leyland'ın adı da değişti, artık Rover Group'tu. 1994 yılında hükümet Rover Group'u Alman BMW'ye sattı. Fiyat sembolik denecek kadar düşüktü, 800 milyon pound. BMW bu satın almadan çok şey bekliyordu ama entegrasyon son derece zorlu geçti. BMW yönetim ve Rover kültürü bir türlü uyum sağlayamadı. Yatırımlar geldi ama beklenen dönüşüm gerçekleşmedi. 2000 yılında BMW Rover'dan el çekme kararı aldı. Land Rover Ford'a satıldı. Mini markası BMW'de kaldı ve bugün hala BMW bünyesinde üretilmektedir. Rover'ın geri kalanı ise İngiliz girişimcilerden oluşan Poinex konsorsiyuma devredildi. Bu yeni yapı MG Rover adıyla devam etmeye çalıştı ama 2005 yılında MG Rover'da iflas etti. Rover'ın son çalışanları fabrika kapısında çıkarken ellerinde kimlik kartlarını teslim etti. Bir dönem böyle bitti. Land Rover bu karmaşık tablonun görece olumlu çıkan markasıdır. Ford'a satıldı ama Ford onu elinde tutamadı ve 2008'de Hint Otomotiv grubu Tata Motors'a devretti. Bugün Land Rover Jaguar'la birlikte Jaguar Land Rover çatısı altında üretimini sürdürmektedir. Hem Range Rover hem de Defender modelleri dünya genelinde güçlü bir talep görmeye devam etmektedir. İngiliz markası Hint sermayesiyle yaşamına devam etmektedir.
Hikayenin başında büyük güçlü firma olarak tanıttığımız Leyland'ın ticari araç birimlerine ne oldu? Leyland Trucks, DAF ile birleştirildi. Hollandalı DAF firması ticari araç segmentinde güçlü bir oyuncuydu. Bu birleşme sonucunda oluşan yapı zamanla Amerikalı Packard grubunun kontrolüne geçti. Packard, DAF ve Kenworth markalar aracılığıyla dünya genelinde faaliyet gösteren büyük bir kamyon grubudur. Leyland Trucks adı bugün hala İngiltere'de bir üretim tesisinin adı olarak yaşamaktadır ama bu tesis artık bağımsız bir Leyland değil, bir Packard fabrikasıdır. Leyland Bus ise daha da parçalı bir sona ulaştı. Çeşitli sahip değişimleri geçirdi. Bir dönem Volvo bünyesine bile girdi. Üretim tesisleri dağıldı, parçalandı, kayboldu gitti. Bir noktada da hikayemiz bir an için İngiltere'den İzmir'e kadar uzanıyor. Çünkü bu devasa ve karmaşık İngiliz hikayesinin içinde Türkiye'ye özgü ve son derece ilginç bir alt hikaye saklı. BMC'nin Türkiye macerası 1960'lı yıllarda başladı. O dönemde Türkiye sanayileşme yolunda önemli adımlar atıyordu. Devlet planlama anlayışı hakimdi ve yerli üretim teşvik ediliyordu. Ancak otomotiv sektöründe teknoloji ve bilgi eksikti. Bu boşluğu doldurmak için yabancı ortaklıklara kapı aralanıyordu. BMC bu fırsatı gördü. İzmir'deki yerel girişimcilerle kurduğu ortaklık sayesinde bir üretim tesisi hayata geçirildi. Başlangıçta bu tesis İngiltere'den gelen parçaları monte ederek araç üretiyordu. Montaj fabrikasıydı yani. Üretilen araçlar Türk karayollarına uygun, dayanıklı, basit, mekanikli, onarımı kolay, özellikle hafif ticari araçlar ve kamyonetler hem çiftçilerin hem de esnafın işini kolaylaştırıyordu. Leyland ise Türkiye'ye BMC'den biraz daha farklı bir yoldan geldi. Özellikle kamyon ve otobüs segmentinde Leyland araçları Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren biliniyordu. Belediye otobüsleri, karayolu kamyonları ve inşaat araçları segmentinde Leyland markası tanınırdı. BLMC'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'deki BMC varlığı bu yeni yapıyla bütünleşti. İzmir'deki tesis büyüdü ve çeşitlendi. Ancak asıl önemli dönüşüm BLMC'nin İngiltere'deki çöküş sürecine girdiği dönemde yaşandı. İngiliz taraftaki yapı çözülmeye başlarken Türk ortaklar bağımsız bir konuma geçme yolunu aradı. Lisans anlaşmaları yeniden müzakere edildi. Türk tarafı zamanla üretim ve teknoloji üzerindeki kontrolü arttırdı. İngiltere'deki ana yapı zayıfladıkça İzmir'deki fabrika daha özerk bir kimlik kazandı ve 1990'lı yıllara gelindiğinde ortaya ilginç bir tablo çıktı. BMC markası İngiltere'de fiilen ölmüştü ama İzmir'de Türk ortaklarının yönetiminde BMC adı altında kamyon ve otobüs üretimi sürüyordu. Bugün BMC Türk sermayesine ait bağımsız bir firma olarak Türkiye ve ihracat pazarları için araç üretmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine taktik araç tedarik eden, belediye otobüsü üreten, ihracatını 30'dan fazla ülkeye gerçekleştiren bu firma İngiliz ebeveynlerini mezara yollamasına rağmen yaşamayı başarmıştır. Bu son derece ironik bir durum. BMC ana vatanı İngiltere'de yok oldu ama bir zamanlar kuruluşla katkı sağladığı Türkiye'de farklı bir ruhla, farklı bir sahiplikle yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. Leyland ise Türkiye'de ağırlıklı olarak kamyon ve otobüs segmentinde iz bıraktı. BLMC döneminde Türkiye'ye ihraç edilen Leyland otobüsleri uzun yıllar İstanbul ve diğer şehirlerde toplu taşıma filolarında yer aldı. Bir nesil için Leyland aynı zamanda şehir otobüsü demekti. Bu uzun ve karmaşık hikayenin sonunda şu soru kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Neden bu kadar büyük, bu kadar köklü ve bu kadar değerli firmalar yok oldu? Cevap tek bir faktörde değil, birkaç yapısal sorunun bir araya gelmesinde yatmaktadır. Birinci neden zorunlu ve hazırlıksız birleşmeydi. 1968'deki birleşme iki şirketin isteği ve stratejik vizyonuyla değil, hükümetin baskısıyla gerçekleşti. İki farklı kültür, iki farklı iş anlayışı ve iki farklı insan topluluğu bir gecede aynı çatı altına sokuldu. Entegrasyon için gereken zaman, çaba ve yatırım hiçbir zaman gereği gibi yapılmadı. İkinci neden kronik yönetim zafiyetiydi. BLMC ve ardından gelen British Leyland 10 yıllar boyunca net bir stratejik yönden yoksun kaldı. Her yeni yönetim ekibi öncekinin yarım bıraktığı planları terk etti ve kendi rotasını çizmeye çalıştı. Bu tutarsızlık uzun vadeli yatırımları imkansız kıldı. Üçüncü neden endüstriyel ilişkilerin çöküşüydü. İşçi-işveren güvensizliği yıllarca çözümsüz kaldı. Her iki taraf da karşılıklı suçlamalar ve kısır döngüler içinde kayboldu. Grevler üretimi felç etti ve müşteri güvenini sarstı. Bu güven bir kez sarsıldıktan sonra da geri kazanıldı.
kazanmak son derece zordu. Dördüncü neden pazar değişimlerine geç uyumdu. 1970'lerin petrol krizi ve Japon otomotiv devriminin getirdiği değişimlere BLMC zamanında adapte olamadı. Rakipler küçük ve verimli araçlar sunarken BLMC kendi iş sorunlarıyla boğuşuyordu. Beşinci neden devlet müdahalesinin geç ve yanlış zamanda gelmesiydi. Devlet şirketi iflastan kurtardı ama köklü sorunları çözecek yapısal dönüşümü dayatamadı. Sübvansiyon erteleme sağladı, çözüm olmadı. 1968'de kurulan British Leyland Motor Corporation kağıt üzerinde bir zafer gibiydi. İki köklü İngiliz markasının güçlerini birleştirmesi Avrupa'nın zirvesine çıkış hikayesinin habercisi gibi görünüyordu. Ama bu birleşme iki sağlıklı şirketin değil, biri gizlice hasta olan ile diğerinin evliliğiydi ve sağlıklı olan da zamanla bu hastalığa yakalandı. Leyland kendi motorunu yapan, kendi tasarımıyla dünyaya kamyon ve otobüs satan, Türkiye dahil onlarca ülkeye iz bırakan köklü bir markaydı. BMC ile birleştiğinde belki de kendi sonunu hazırladığının farkında değildi. Bugün Leyland adını taşıyan bir fabrika İngiltere'de hala çalışmaktadır ama o fabrika Leyland'ın değildir. BMC ise Türkiye'de yaşamaya devam etmektedir ama o artık İngiliz değildir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araçlar videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.